Virus. Evet, Uzay Çağında Yolculuk'tan herkese günaydınlar. Bugün aslında dünya tarihinin bir ilkle karşı karşıyayız diyebiliriz. Çünkü bunun öncesinde dünyada herhangi bir ülke bir asteroid savunma görevi fırlatmadı. Bugün NASA bir ilki gerçekleştirecek yeniden. Yani bugün ilkten şu anlık sadece tek ben varım. Normalde Burak abi de gelecekti ama sanırsam müsait değil. Olabilir. SpaceX diyorum. Şimdi NASA birazdan başlayacak yayına. Biz de o sırada nedir bu Dart? Ondan bahsedelim. Bundan geçenlerde Gelecek Bilim'de bahsetmiştik Twitch kanalında. Tabii o zamanlar orada olmayanlar olabilir. O zaman ufak bir hatırlatma geçelim. İki saat sonra vizem var, alırım be heva. Heva. O zamanlar atlattığım için biraz rahatım da kolay gelsin yeniden. Dersen yoluna dart zaten hayat bana neler yapmaz. Öyle cidden. Bir an bir uyandım böyle, acaba geç mi kalktım diyecektim. Kalkmamışım. Güzel. Vadifim okuldan izlemekte zevkli olur demiş. Öyle. Adam gidiyor adam. O zaman hemen bir şey yapalım. Dart Uzay Görevi. Dart Uzay Görevi'ne başlayalım. Öncelikle aracı anlatmakla başlayalım. Şimdi Dart gezegen savunması için fonlanan bir test görevi. Yani şu ana kadar biliyoruz ki hepimiz şu an kadar biliyoruz ki daha dünyada hiçbir şu an Dart dışında bir asteroid savunma görevi yapılmadı. Ya da gezegen savunma görevi diyelim. Dart türünün tek örneği şu anlık. Amaç ise ikili bir asteroid sistemine gönderilip bir asteroidin yörüngesini önemli miktara değiştirip değiştiremediğini öğrenmek. Görev 2 aşamalı bir görev olacak. Oralara da geleceğiz. Hemen seri bir şekilde anlatalım. Bayağı ilginç bir araç. Yani ki zaten az sayıda enstrüman olması sebebiyle çok kısa sürede üretilmiş bir araç. NASA ve Johns Hopkins Üniversitesi tarafından geliştiriliyor. Artık tanıdık isimler diyebiliriz ikisi de. Yani NASA, diğeri de Johns Hopkins. Johns Hopkins bayağı bir araçta imzası varmış. Bunu geçen öğrendik. Yani en azından ekip olarak diyelim. Yani çoğu insan biliyordur belki. Sonrasında bir rekor olarak toplam 3 yıllık bir üretim sürecine sahip, çok hızlı üretilmiş bir araç. Bu da olası durumlarda da üretilmesinin hızlı olacağı anlamına geliyor. 12,5'a 2,4 metre boyutunda, fırlatma ağırlığı 670 kilogram ve 12 aylık toplam bir görev süresine sahip. Zaten bu görev sonunda bir asteroide çarpılacağı için böyle kısa bir görev süresi var. Aracımız bu şekilde. Gördüğünüz üzere Dart bu şekil. Birazdan işte güneş panellerine geleceğiz. İyonik sistemine geleceğiz. Çünkü bu gördüğümüz sistemler aslında çok yani birebir aynı sistemler NASA'nın kullanacağı. O yüzden önce bir enstrümanlara gelelim. Birkaç enstrümanı var. Güneş sensörü var. Yıldız izleyici var. Bu ikisi, yıldız izleyici ile güneş sensörü, daha çok navigasyon için. Draco gözlem enstrümanı. Bu biraz New Horizons'tan geliyor. NASA'nın Plüton'a gönderdiği ilk ve tek araç. New Horizons'tan geliyor. ROSA ise güneş panelleri, şu anlık ISS'te kullanılıyor. ISS'in yeni güneş panelleri. NEXT ise NASA'nın yeni iyonik sistemi, elektrikli iyonik sistemi. Draco'ya gelirsek, Draco tek bilimsel enstrüman diyoruz ama daha çok gözlem için daha çok gerekli bir temel bir enstrüman. New Horizons'daki LORRI'den türetiliyor. Hemen aynı teknolojileri içeriyor. Navigasyon ve çarpmayı desteklemek için kullanılıyor. Bu şekilde daha iyi bir yol bulma söz konusu.
Asteroidin boyutunu ve jeolojik özelliklerini incelemek için de kullanılacak aynı zamanda. Sonrasında Rosa'ya gelelim. Rosa NASA'nın yeni nesil güneş panelleri. Cidden eski güneş panellerine nazaran çok daha avantajları var. Hatta bu teknolojiyi ilerleyen zamanlarda Blue Origin ve paydaşlarının inşa edeceği Orbital Reef istasyonunda göreceğiz. Çünkü Boeing üretiyor bunu. Boeing de o paydaşlardan biri. Ben bir yandan da NASA'yı inceleyeyim bakayım hemen. Bir şey var mı diye. Nereden? Az kalmış. Paneller bayağı esnek. Bu yüzden çok kolay açılıyorlar. Yani yuvarlanarak açılıyorlar. Halı gibi diyelim. Mesela bir halıcı halıyı direkt pıt diye açarsa o da o şekilde açılıyor biraz. e, Bu paneller diğerlerine göre de daha hafif ve daha güçlü. Güçlü olma sebebi şu. Ya tamam, bu pek aslında şey için önemli değil. Dart için, ama ISS için önemli. Çünkü uzay çöpü çarpma olayı var ISS'te. Bunu engelliyor daha güçlü olması. Güç üretimi de daha fazla dediğimiz gibi. Şu anlık ISS ve Dart'ta kullanılıyor ama duyduğuma göre sanırsam bu Rosa'ya benzer güneş panelleri Gateway'de de kullanacak. NASA'nın Ay etrafındaki kuracağı uzay istasyonunda da kullanılacak. Güneş panelinin açılması bu şekilde. Eski güneş paneli, yani ISS'in şu anki ana güneş panelleriyle kıyaslarsak çok daha basit bir açılım var. Bu şekilde. Sonrasında Next, NASA'nın yeni geliştirdiği iyonik 2 motoru. Az etki, daha çok verimliliğe sahip. Yani iyonik 2 sisteminin mantığı bu zaten. Çok az etkileri var ama uzayda inanılmaz. Yani uzun sürede çok fazla etkiye sahip olurlar. Önceki derin uzay görevlerine göre daha iyi etki ve verimliliğe sahip. Önceki derin uzay görevlerinde NASA'nın kullandığı iyonik sistemli görevlerine diye sorarsak Dawn görevi diyebiliriz. O da bir asteroid keşif göreviydi galiba. Pardon. Daha doğrusu şöyle, Mars ve Jüpiter arasındaki objeleri keşfetmek için yapılan bir görevdi. Ben fırlatma ve yolculuğa gelelim. Bugün izleyeceğimiz kısım. Dart bugün saat 9.21'de fırlatılacak. Fırlatma için Kaliforniya'daki Vandenberg testi kullanılıyor şu anda. Vandenberg testi bir avantajdır. Yani kutupsal fırlatmalar için. Ve bu asteroid için de en uygun fırlatma kutupsal bir yörünge gerektiriyor. Fırlatmaya SpaceX'in Falcon 9 roketi üstleniyor. Çünkü dediğimiz gibi 480 kilogram, pardon 480 değil. Bir daha bakmam lazım. 670 kilogram büyük. Neredeyse bir ton. Bir tondan az daha doğrusu. Bir tondan az. Falcon 9 bunun için ideal bir yük. Yani Falcon Heavy falan gerek yok zaten. Yani yük biraz küçük ama yapacak bir şey yok zaten. Fırlatabilecek başka bir roket yok dünyada. Var ama yani ne pahasına, fiyat pahasına dersek, yani Falcon 9 en ideal roket. Yolculuk 10 ay sürecek. Kalan 2 ayda da işte artık asıl olaya geleceğiz. Çarpışma kısmına geleceğiz. Ve fırlatma bizden izlenebilir tabii ki de. Burada görüyoruz yörüngeleri görürüz. Mor, burada gördüğünüz mor Dart, mavi dünya. Ve bu yeşil ise ikili asteroid sistemimiz. Gördüğünüz üzere burada çarpışıyorlar. Görevin devamı ise Dart'ın hedefi Didymos'un etrafında dönen Dimorphos. Şöyle küçük olarak özetleyebiliriz. Bir büyük asteroidimiz var. Bir de küçük asteroidimiz var. Küçük asteroidimiz büyüğün etrafında dönüyor. Bizim hedefimiz küçük olan. O da Dimorphos. Ortadaki de Didymos. Dediğimiz gibi ikili bir asteroid sistemi. Didymos 780 metre bir çapa sahipken Dimorphos 160 metre bir çapa sahip. Hedefimiz küçük. Çünkü etrafında dönüyor dediğimiz gibi. Çarparak bir yörünge kaybını anında olmasa da çok rahat bir şekilde gözlemleyebiliriz. Bu iki asteroidin dünyaya çarpışma ihtimali bulunmuyor tabii ki de, böyle bulunmuyor. Şu an bir asteroid yok dünyaya çarpma ihtimaline yüksek derecede sahip olan. Her asteroidin var illaki ama şu anlık öyle bir şey yok. Daha doğrusu belli asteroidlerin vardı diyeyim. Her asteroid demeyelim. Didymos Yunanca ikiz anlamına geliyor. İsimler de buradan geliyor zaten. Dart 2 Ekim 2021'de 2022'de
yanlış yapılmış burada. 2022'de 6.6 kilometre saniyede 6.6 kilometre ile Dimorphos'a çarpacak. Çarpışma Dimorphos'un hızını %1 oranında değiştirecek ki bu çok önemli. Yani %1 bile yeterli bir miktar. %1 Dimorphos'un yörüngesini acayip derecede değiştirecek. Çünkü devasa bir şeyin küçücük bir çarpışmayla değiştirmek istiyoruz. Ki bunu göreceğiz. Bunun olup olmayacağını göreceğiz. Bir yandan da Dart bir arkadaş taşıyor yanında. Küçük bir küp uydu taşıyor gözlem için. Siyah küp diye bir küp uydu taşıyor. Bu küp uydu çarpışma ve enkazı görüntüleyecek. Bize fotoğraflar gönderecek. Ama ne yazık ki dünyadaki gözlem evleri bu çarpışmanın etkilerini gözlemleyemeyecek. Dediğimiz gibi çünkü küçük asteroidler ve küçük araçlar. Ve burada güzel bir şey var. ESA'nın bir gözlem görevi var bu asteroid için. ESA Dart sonrası asteroidlerdeki etkileri araştırmak için bir görev gönderecek. Adı da HERA. HERA 2016 yılında iptal edilen eğim görevlerinin yerini alıyor. Bu eğim görevlerinden bahsetmiştik ama şimdi zamanımız olmadığı için ne yazık ki bahsedemeyeceğim. Yani eğimin küllerinden HERA doğuyor. 2024 yılında fırlatılacak ve 2027 yılında Dimorphos'a ulaşacak. HERA şu anda bir kontrol sürecinde. Yani bu kontrol süreci bittikten sonra asıl üretim başlayacaktır. Görevimiz animasyonunu izlemeye gerek yok. Zaten birazdan şey yapacağız. Evet, yayınımız başlamış. What a beautiful shot that is, Kelly. And then earlier this month, engineers mated the DART spacecraft inside its yayını vermek zorundayız. Ama SpaceX Falcon 9 rocket, SpaceX açısından SpaceX'in yayını verebiliriz. Dart's at the top of the rocket. It was then rolled out to the launch pad at Space Launch Complex 4 East, where it is now awaiting liftoff at 10:21 p.m. Pacific, 1:21 a.m. Eastern Time. Now, as we follow pre-launch operations, we also have some bir saatten süremiz var ama daha tabii yakıt dolumuna başlamadı. Son 45 dakikada var. Bir saatten az özür dilerim. Aynen, bir saatten az süremiz var. Daha yakıt dolum başlamadı. Son 45 dakikada yakıt dolumumuz başlayacak. We'll also head into space where two astronauts will demonstrate in microgravity the kinetic impact technique that DART will be using. And also, this is kind of fun. We'll hear from a Hollywood director about his new science fiction comedy Don't Look Up. It's about an Earth-ending comet that he'll compare with reality. NASA'da Netflix reklamı mı yapıyor? Introduce our launch commentators for today. Şu an tam 45 dakika var. Biraz da yakıt dolumu başlar. Önce birinci aşamamızın keroseni doldurulacak. Çünkü altta bulunuyor. Daha doğrusu pardon, özür dilerim. Aynı anda dolduruyor. Sıvı oksijenle kerosen. Özür dilerim. Biraz sabah sersemliği var. Ekstra bakmayın. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Ben o zaman Insta'dan da bir story atayım hemen hesaba. Falcon 9 and missions like this, but this is your first time in the commentary booth, so welcome. Oh, thank you for having me. I'm excited to be here. It's launch day, so I'm looking forward to this. And the teams on console have been going through their steps methodically since a little before 7 o'clock this evening. Şimdi kesinlikle Dart'ın olması çok enteresan bir görev. Yani biz enteresan bir zamandayız. Çünkü ilk defa bir asteroid savunma görevi fırlatacağız. Ve bu büyük bir fırsat. Cidden eğer işe yararsa insanlık olarak yani büyük filtre deriz ya, belki onu geçmeye yaklaşmış olacağız. Bir adım daha. Çünkü asteroidler büyük bir tehdit. Ders bitişi fırlatacaklar. Bir dakikada şanslıyım. İzleyelim artık. Güzel. Mutlu olun. Şimdi hemen telefonu ayarlayıp bir bağlantılı story atmamız lazım ki belki birileri daha görüp gelir. Evet. Şimdi yakıt dolum başlıyor. SMA is go. SMD is go. NASA mission manager. NASA MIM is go. LSP is go. Teams ready to proceed in the cryo tank.
NASA teams to make sure that they're ready to go proceed with propellant loading and launch. That's the various teams that you heard the NASA launch management pulled in to make sure that they're ready to proceed with the count. One thing I want to point out as we look at the rocket live on the pad on an unusually clear night here at Vandenberg is the soot on the side of the rocket, and that is because this booster has already been flown twice in fact, but this is the first time for a launch services program mission. That's correct. We've done a lot of work getting to this point where we've comfortable where we are with this. And şimdi aslında Dart'ta bir nevi belki şunu da yakalayabiliriz. Dedik 3 yılda hazırlandı. Belki böyle şeylerin daha da kısa, yani böyle bilimsel görevlerin de daha kısa sürede hazırlanması olabilir. So really exciting stuff coming up. By the way, weather is 90. Thank you, Marie and Denton, and so that's a great report. They're fueling up the rocket. Umarım bende sıkıntı vardır. Nasıl olmasın, en azından bende sıkıntı olsun ki çözebilelim. Neden bahsediyorduk? Yani Dart'ın hızlı üretilmesi belki ilerleyen zamanlarda daha fazla uzay aracının da hızlı üretilmesi anlamına gelebilir. Bu güzel bir şey. What's interesting to me about this is after this impact happens, they'll be able to see some kind of change. Right, it's a unique mission in that there's an astronomical component to it. When DART impacts the moon of Dimorphos in fall of 2022, it will change the orbital period of that little moonlet. But from the Earth, it's just a point of light, but that point of light varies in brightness because that moonlet travels in front of şu an şeyden bahsediliyor işte. Dimorphos ve Didymos'un dünyadan sadece bir nokta olduğunu söylüyor. Bizim de göremeyeceğimiz nokta çıplak gözle. Teleskopla bile görmek zor. Çok zor hatta. More stuff to come from Kelly. Thank you very much. We are T-minus 41 minutes and counting. Here now is everything you need to know about the DART mission. DART stands for the Double Asteroid Redirection Test. And the DART mission is to basically go hit an asteroid and see if we can move it. Earth is surrounded by small objects called near-Earth asteroids, and some of them are potentially hazardous. So planetary defense is cataloging, figuring out where all asteroidler de dünya yakınında hemen. Bunlar near Earth object diye geçiyor. NEO diye geçiyor. Dünyaya oldukça yakınlar. We've only been able to predict the impact of 2 or 3 objects ahead of time. Those objects were small enough, they burned up in the atmosphere and they were no danger to anyone. But what happens when an asteroid or any object is going to impact the Earth is that the Earth and that object want to be at the same place at the same time. We can't change the speed of the Earth, so the idea would be to change the speed of the impactor. Now we chose to do this demonstration at a binary asteroid. The main asteroid is called Didymos and its moon. DART is actually targeted to the moon of the Didymos system. And that's much smaller target than any spacecraft has ever managed to hit before. This is the first mission to fly the next sea. There's the ROSA, the solar arrays, have an Italian CubeSat, but it's really all about smart navigation. The DART starts out with the traditional mission design concepts where we use star trackers and optical navigation. This will be the first time that the spacecraft will autonomously guide to a target. The narrow angle camera will be used by the spacecraft to home in on the target and hit it. And then the CubeSat will fly past the target and it will return the data directly to Earth on its own. The tough part about it is that we're guiding ourselves into the asteroid, we're taking pictures, and we're sending data back all at the same time. You know, Didymos is a system that is tightly locked together, so we're going to try to push on the little moon and try to push it away in such a way that it will change the orbit of the asteroid and it will move it. Mostly what we're looking to do is change the speed of the incoming object by maybe a centimeter per second. That's not very fast. Bütün olay bu. Daha hızlı bir şey çarptırarak çarpılan nesnenin hızını değiştirmek. DART is actually the first planetary defense mission. This is a continuing series of missions for planetary defense. We had this unique opportunity to demonstrate the method and also to learn exactly what happens when you crash a spacecraft at high speed into an asteroid.
While the launch and spacecraft team are busy preparing for liftoff, the mission operations team located across the country in Laurel, Maryland, is preparing to communicate with the DART spacecraft after an hour-long flight on a Falcon 9. Let's bring in Samson and Rainey now to find out what they're working on. Hi Daryl. Yani şu anda uzay aracını yönetecek ekiple galiba konuşuyoruz. Bu Ağımız iletişim takımından. The first flyby of Pluto, and of course here we are with our next major milestone with DART. Right now I'm standing outside a missions operations control, which is essentially the nerve center for the spacecraft after launch. It controls everything from propulsion to the power supply. Let me give you a quick lay of the land here. If you look behind me in this corner, there is a U-shaped configuration. That's called the command pit, and it houses the flight controllers as well as the mission operations. Uzay aracımızın uçuş kontrol kısmı burası. Are the consoles for the subsystem experts. Right now, yani alt sistem uzmanlarının konsolları burada yer alıyor. Şu andaki tüm sistemler uçuş için hazır. Right now, but I spoke to Ray Harvey earlier. He's the mission operations manager, basically in charge of the overall health and functioning of the spacecraft. And he said that uneventful, or dare I say boring, is exactly what we're going for in this final countdown to launch. So there's a lot going on here, and what's going to happen is, what's cool about the spacecraft after launch is that there are a number of pre-programmed and automated sequences that will occur. So about an hour after launch, these spacecraft will separate from the launch vehicle. At this time, the spacecraft will be in a rapid rotation. So at that point, thrusters will engage and fire and bring that spacecraft into stabilization. They call that detumbling the spacecraft. Now, after the spacecraft is stabilized, the next part of the automated process happens, which is the unfurling of the ROSA solar arrays. Now, remember, each array is 28 feet long, so it's going to be an intricate multi-step process to bring DART's wings to spread. And so that probably will take 2 hours alone for that process to happen. So after kaç saatte de those automated sequences successfully, the solar arrays. Now remember, each array, which is the unfurling of the ROSA solar arrays. Now remember, each array is 28 feet long, so it's going to be an intricate Fit diyor ya. Fit deyince beni alıyor ya. Çeviremiyorum. And so that probably will take 2 hours alone for that process to happen. The team will then 2 saat sürecek. Tamam. Güneş panelinin açılması 2 saat sürecek. Navigation systems will be engaged and the team will then. Yani amaç kulluk değil ki. Yani sonuçta bir devlet kurumu yani. Kulluk değil ki amaç. GPL'inki cool. Orası ayrı da. Amaç o değil ki. So as you can see, a lot is going to happen tonight, and so the team expects a graveyard shift. But stay tuned, because later on in the show, we're going to come back and talk to some of the engineers and scientists and learn more about the mission. So stay tuned. Thanks, Daryl. All right, time to turn our attention to a critical component in the pre-launch operation, and that's the weather. It was a beautiful day. Şu anlık hava güzel. Şu anlık hava %90 derecede uygun. And fortunately, we also have a beautiful launch weather forecast. So let's take a look at the satellite, and you can see the clear areas we shift from day into night. That's California in the center, of course, and that peninsula there, that's where we're launching. There are clouds to the north and to the west, but the area around the central part of the state where we are fairly clear, with only some high cirrus clouds from a weak cold front that did move into the area and lower the temperatures here. Now, the Space Launch Delta 30 launch weather officer, Max Rush, says that this will bring elevated winds both on the ground and in the upper atmosphere. So they are watching those closely, but overall, ya bu gördüğümüz temizlikler şunu gösteriyor. Yani üst atmosferde çok iyi durumda. Evet, Imperial birimler. Saatte 18 mil rüzgar, saatte 18 mil, derecede 48 Fahrenheit. Evet, bakalım ben. Rüzgar saat 28 kilometre, 8 Fahrenheit'ta. Now the winds on the ground
and the winds up in the upper levels of the Yani atmosphere havada 8 derece always being galiba. monitored by the Space Launch Delta 8.89. Yani 8 And to do derece. that, Yaklaşık 9 derece. meteorologists will use a weather balloon. And they invited us to watch and participate in that release that helps Evet, güzel olabilir, güzel olabilir. Umarım weather gidersin. forecast you just saw. Hey, Mike Dediğim gibi yani o astronot olacak en iyi soru bence yani Dragon'la uzaya giden ilk Alman astronot. ISS'de de öyle. Yani Dragon'a binen ilk Alman astronot. İlginç soruları oradan yakalamışsındır eminim. So we're putting out the data for not only National Weather Service, but also for our forecast. Absolutely critical data. Can't do weather forecasting without it. Once you get the data, then how do you look at it and study it? So the data comes in 5,000-foot blocks. Each one of these dotted lines shows 5,000 feet. As it comes in, it takes about 5 minutes for that data to come in. And this is the wind speed and direction. So I understand you're going to be releasing a balloon in just a few minutes? Yeah, absolutely. In fact, I've talked to the guys out there, and they said you're good to go to be the guy to release it. You're going to trust me with the weather balloon? I trust colonels with weather balloons, so I'll trust you. All right. Go, 10 seconds. I feel like the biggest hit of the heart. Teşekkür ederiz Hilal. Teşekkür ederiz. Perfect. Interesting fact about that balloon you just released, when it gets up to 100,000 feet, it'll be about the size of a Greyhound bus. That's incredible. Wow. Well, Mike, thank you so much for having us out here. I really enjoyed it. I'm really glad you came. Sonunda hava balonu gönderdiler ama niye? Orayı kaçırdım. Be back to being a kid and just releasing a balloon into the air. Thank you to the 30th for doing that. Şu anda yakıt dolumumuz gerçekleşiyor Falcon 9'a. Şu anlık birinci aşama dolduruluyor. Bundan sonraki aşama ikinci aşama doldurulması oluyor. Let's check in now with Raquel Villanueva, just about 5 miles away from us at a launch viewing location with more. And Raquel, son 10 dakika SpaceX 15 dakika daha doğrusu. 15 dakikada SpaceX girecek. Ve oraya geçeriz. Nasıl fazla PR var o yüzden yani başka olaylara kayması mümkün oluyor. Bu demek bizim keyfimize gelmiyor. Thank you so much for joining us today. Of course, thank you for having me. So explain to us how DART was built and tested and designed. That is a great question. So DART was built from the inside out. We started with components on the inside, including boxes such as our avionics that had the smart nav system or algorithm built by üretim aşamasından bahsediliyor şu an. Yani her şeyin hemen yani sıfırdan yapılan ama yani tam olarak sıfırdan da değil. Ya yani önce iç parçalarını yaptıklarından falan bahsediyorlar. Biraz daha basitinden gidiyorlar diyebiliriz. Yani burada da işte yapımını görüyoruz. İşte uçuş bilgisayarlarının falan içinde nasıl durduğunu gibisinden. And then at that point afterwards we put on our Nexi engine, which you can see here in the video. That is our Nexi ion thruster, which is pretty cool. We closed up the spacecraft with blankets to keep the spacecraft warm, and from there we had to take it through a series of very rigorous testing, including vibration testing and thermal vacuum chamber testing. All of this was really cool. One of our last things we installed was our LiCQ from our Italian friends. And then we put en son takılan şeylerden biri işte LiCQ. LiCQ, daha doğrusu LiCQ diye okunuyormuş. Aslında olur, mantıklı. İtalyan sonuçta. LiCQ. And we are ready to launch. And what was the biggest challenge the team faced when building the spacecraft? You know, I think the biggest challenge that we faced was definitely having to build a spacecraft under the constraints of a pandemic. Şöyle, mühendislerin gerçekçi olmalarını bekliyordur ama yani bir zamanda yetiştirmeye çalışıyorlardır. It was really hard, but you know, the team adapted. We did things very virtually. We did procedures online. We did shift work, and in the end, the awesome team we had made a spacecraft. So, hey, that's why we're here today. It's great to see you here now, and I'd just like to thank you for your time today, Lisa, and I will send it back to Daryl. Mel and Lisa, thank you both so much. DART will take flight on a pre-flown SpaceX Falcon 9 rocket from space. Şimdi roketten bahsediyor biraz. Şimdi bu daha önce Falcon 9'umuz uçmuştu. Once again, this pre-flown booster will make another return from space.
For more on that, here's SpaceX engineer Jesse Anderson. Evet. It was almost exactly a year ago Jesse the Anderson. Falcon 9 booster set to carry NASA's DART mission first took flight. On November 21st, 2020 at 9:17 Michael Freelik'i taşımıştı. Falcon 9 lifted off from Vandenberg Space Force Base here in California, carrying the Sentinel-6 Michael Freelik mission for NASA. Michael Freelik görevini taşımıştı. Falcon Following 9. that launch, the Falcon 9 booster returned to Earth for a land landing on the pad just adjacent to where it had lifted off from roughly 8 minutes earlier. Evet. Bu keyifli kaçırma yani. Bu cidden çok keyifli bir şey. Yani boş derste bunları yapmak çok keyifli. Herhangi bir şey yapmak ya da. Now today, this booster will make its third flight from the pad, where it all started with the launch of NASA's DART mission. Roughly 2.5 minutes after liftoff today, the Falcon 9 first and second stages will separate, and the second stage will ignite its single Merlin vacuum engine to carry the DART. İnişten bahsediyor. Artık inişte biliyoruz. Ya sonra iniş açıklamak zorunda tabii ki de. Spacecraft will separate approximately 56 minutes into flight and spend the next 11 months cruising to its intended destination. Following stage separation, the first stage will make its way back to our autonomous spaceport drone ship called Of Course I Still Love You, which is currently stationed off the coast of California. Now keep in mind, it can be tricky to maintain the video feed as the booster makes its way back to Earth, but fingers crossed we'll get some great views. Fırlatma için dersten çıkmak. Of, işte bu. That's it from us here in Hawthorne. Now back to you in Vandenberg. All right, thank you very much, Jesse. And now time to check back in with the launch team at the Mission Directors Center to see how the countdown is. Şu an nasıl kaç izleniyor merak ettim biliyor musunuz? 10K. Güzel. Ama daha fazla hak ediyor. And it looks great on the pad, though you can tell it's been to space. Yeah, you sure can, and that's what we like to see. Pek hold gireceğiz zannetmiyorum. Hold en fazla hava durumu için olur. Is so exciting and İki hava durumu çok iyi. Talked about this already being a first for the launch services program, but you really were able to get a lot of insight from the reuse that you saw with cargo missions and the commercial crew missions for NASA. Yeniden kullanım şu anlık şey için ilkmiş. NASA'dan fırlatma servisi programı için. Liquid oxygen venting off the side of the Falcon 9 rocket. Fueling began about 9 minutes ago, and so the count has been really quiet these last few minutes, and that's a good thing. Yeah, absolutely. I mean, that's what you want. You want an uneventful count. That means everything is going well. We're moving along in the count, progressing, and being where actually we're supposed to be at this point in time. So that's what we want to hear. And liftoff is scheduled for 10:21 and 2 seconds p.m. Pacific time. So if you are watching from the East Coast, it's going to be already early the next morning. And there's a special reason why SpaceX fuels this close to liftoff. Yeah, and that's because they use densified propellants, which are very, very cold. And so they fuel this close because they don't want it to warm up too much. And you want to keep it down in those really cold cryogenic temperatures prior to liftoff. And SpaceX has gotten very good at that. Yani şu an şeyden bahsediyor. Neden SpaceX'in her zaman fırlatmaya bu kadar yakınken yakıt olduğunu. Bu da basit cevap var. Çünkü SpaceX kriyojenik soğukluklarda, daha sıcaklıklarda yakıt kullanıyor. Bu da yakıtın sürekli buharlaşmaması için yapılan bir şey yani. Bu yüzden yakıt yaklaşık 40 dakika önce doldurulmaya başlanıyor. Berkay merhaba, hoş geldin. Hastanede. Berkay iman olmuş ya. It really comes down to all the documenting and cataloging that you guys are doing. So how many asteroids are out there? Right. Well, NASA-funded telescopes are responsible for most of the near-Earth asteroid discoveries, which now number 27,532, according to the Center for Near-Earth Object Studies website. Okay. Well, and that's an up-to-date number. It is. So what about the asteroids that we don't know about? Well, that's the thing of the subset that are of a larger size that could really do damage that the Earth's atmosphere doesn't protect us from. That larger population, we've probably only found about 40% of those. Only 40%. Göz muayenesi önemli. Okay, well, Furkan günaydın. Günaydın. Hoş geldin.
and eventually get a telescope up there, right, to look at this. Right. NASA funds these ground-based telescopes that search for near-Earth asteroids, and they're doing a fabulous job. But it is also developing the Near-Earth Object Surveyor mission, which will be a space-based infrared telescope. Şimdi şeyden de bahsetmek lazım. Çok güzel bir noktaya değindi sunucu. NASA bir yandan da dünya yakın cisimleri incelemek için bir uzay teleskobu geliştiriyor. Bunu GPL geliştiriyor sanırsam. Daha dün bakmıştım. Bu da asteroidleri tespit etmek konusunda çok önemli. While there's currently no threat of an asteroid or comet heading Şu toward anlık Earth, there is plenty of work being done to prepare for a potential threat. Şey yok yani. Ablamızın dediği gibi şu an dünyaya yaklaşan böyle bir bildiğimiz kadarıyla da yaklaşan bir kuyruklu yıldız ya da asteroid yok. Sence Starship fırlatmalarında Supra Separation mı derler yoksa Booster Separation mı? İkisi de denir bence. İlk uçuşta Supra denir gibime geliyor. Well, we at NASA are tasked with trying to find any impact threat that might be out there, any asteroid or comet that is close enough to Earth that it could impact us, and then be able to determine when and where that impact might occur so that we can inform the emergency response community if we don't have enough time to do something about it in space. FEMA is the federal interagency coordinator and also an all hazards organization. So planetary defense is just one more thing on our list of hazards that we should be prepared for. One of the many emergencies. Now, Lindley, if there were to be an asteroid that posed a threat to Earth, what is being done to discover and track this? Well, NASA and the Planetary Defense Coordination Office sponsors projects around the country at observatories and university space institutes that are searching the skies every night to find any asteroid or comet that could be an impact threat to the Earth in the future. We want to find them far enough in the future that we have a chance to do something about them, like use DART to deflect them off that impact trajectory. But if the time is short and we're not able to do that, then an asteroid impact is just like any other natural disaster. And so the emergency response community needs to know when and where and what the effects could be. And if an asteroid posed a significant threat, what steps would be taken next? Well, we collect as much information as we can about the asteroid through the remote observing and determining the composition and size. Daha yeni dakikamız var, evet. 21 dakika hatta diyelim. 21 dakikamız var. 21 dakika sonra Falcon 9 kalkışını yapacak. En azından plan alan şey bu. Evet, SpaceX açmış. SpaceX'e geçebiliriz. Cidden bayi yani, bayi. And Leviticus, how would FEMA work with NASA if this type of scenario? Şeyi kapat. Dur. Işığa vurayım ben bir. Kalktığımda bak karanlıktı. Evet. Böyle bir talihsizlik var. Ne yazık ki de neyse. Şimdi daha iyi görüntüler alacağımıza eminim. Hatta ben bunu 1080p'yi alayım. Of ya. SpaceX'in gözünü seveyim. Şöyle 1080p. Şimdi daha iyi görüntüler almak için ideal. Çünkü bilmiyorum yani NASA'nın hala bir güzel yayın altyapısını göremedim. Şimdi birazdan girerler. İşte şu görev sağ salim bir kalksın dünyadan. Sonrasında yolculuğuna başlasın. Yeterlidir.
Evet. LWO1, Şimdi ses olup şu güzel intro izleyelim. TS is ready for launch. Ignition. Liftoff. Falcon 9 has cleared the tower. Ten, 9, 8. Side booster ignition. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Çok yüz gülümsetiyor. Good evening. It's Tuesday, November 23rd, and on your screen is a live view of Falcon 9 as it awaits its 10:21 p.m. Pacific time launch from Space Launch Complex 4 East at Vandenberg Space Force Base. My name is Jesse Anderson. I'm a production and engineering manager on Falcon 9 here at SpaceX. Welcome to our webcast coverage for the Double Asteroid Redirection Test, or DART mission managed by NASA's Launch Services Program. If you ever saw the movie Armageddon or played asteroids as a kid, this mission is şeylerine bahsedelim. Bugün fırlatılışa Bugün fırlatılışa Armageddon'da oynayan bir or stop it altogether. Unuttum adamı. Bruce Willis'e çağrıldı. Armageddon'da bu tarz bir şey yapılıyordu. Bir asteroid geliyordu, asteroide bomba yerleştiriliyordu dedik. The target asteroid, which poses no threat to Earth, is the asteroid moonlet Dimorphos. Ve gidilme şekli biraz komikti ama tabii ki de film sonuçta. Havacılık uzay mühendisliği dersinden selamlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sanırsam birisi daha davet edilmişti ama hatırlamıyorum ya. Ama Bruce Willis'den güzel olmuş, güzel bir gönderme olmuş. Scientists will use telescopic observations of the asteroids, images taken by an onboard camera, images of the DART impact event collected by an Italian space agency CubeSat, and data collected later by the European Space Agency's Hera mission to build a more accurate model and better prepare us to successfully defend the planet should a future asteroid impact threat ever be discovered. The DART mission is an awesome example of science fiction becoming reality, and the SpaceX team couldn't be more excited to be launching this payload bilim kurgunun gerçeğe dönüşmesinin güzel bir We'll örneği. learn more about the DART mission later on in the broadcast, but first, let's take a closer look at the vehicle on your screen. Now, as many of you may know, on your screen is a live view of our Falcon 9 launch vehicle. Our two-stage liquid-fueled launch vehicle is in position at Space Launch Complex 4 East at Vandenberg Space Force Base. Today marks the 26th mission for SpaceX this year. Bu yılın 26. görevi. 28th flight of a Falcon 9 vehicle overall. This is SpaceX's first flight proven launch for NASA. Ya bu yıl aslında Starlink fırlatmaları gecikmeseydi, daha sonra yeni Starlink'lere geçmeselerdi büyük ihtimal 2'ye katlanırdı bu uçuş sayısı. Ama tabii yani yeni nesile geçildiği için böyle bir şey oldu. Bakalım derisi 2022'ye diyelim. Now, if you're new to our webcast or unfamiliar with Falcon 9, what you see at the bottom 2/3 of the vehicle are SIP markings from its previous two flights. These markings are located on what we call the first stage or the booster. And the first stage's primary role is to accelerate the vehicle all the way to the edge of space with the help of 9 Merlin engines. It will then drop off the second stage carrying today's payload, which is NASA's DART, or Double Asteroid Redirection Test spacecraft. Now, following separation from the second stage, the first stage will make its way back to Earth for the third time, where we will then attempt to recover it on our Of course, I Still Love You'dan ilk görüntüleri alıyoruz şu an. Uzun bir yerden sonra diyebiliriz çünkü uzun zamandır kullanılmıyor. En son Starlink görevinde kullanıldı. O da yani Eylül'de yapıldı. Eylül'de miydi? Ekim'de miydi? Öyle bir şey. Eylül'de. About 2.5 minutes into flight, the first and second stage will separate, and the second stage will ignite its single Merlin vacuum engine to carry the DART spacecraft to an interplanetary trajectory, as I mentioned earlier in the webcast. Evet, şu anlamda büyük bir görev. SpaceX ilk defa direkt Falcon Heavy'nin test uçuşundan sonra ilk defa direkt olarak bir yükü şeye gönderecek. Dünyanın çekimlerinden dışarıya gönderecek. Gerekli inceleme yapıldıktan sonra büyük ihtimal gerçek model ortaya çıkarılacak. Şu an bir test modeli ama
asıl modeli ortaya çıkarılacaktır. Are using today are brand new and we plan to recover them on our recovery ship NRC Quest. Now, once the vehicle reaches the vacuum of space, we will jettison the fairing halves as the second stage continues on its journey to orbit. Good evening from Hawthorne, Evet. California. Evet. John Spraker. Integration engineer. Reis. And a launch vehicle and spacecraft are in good health and ready for launch as we approach T-minus 13 minutes 30 seconds to liftoff. The Falcon 9 team reported on console at T-minus 2 hours 15 minutes. We received the final countdown briefing from the Abi çok SpaceX seviyorum. launch Çok director, çok and iyi we ya. began the Çok iyi final bir oyun. checks of the Mükemmel bir launch oyun. vehicle and the ground systems. The final checkout of the flight termination system was performed at T-minus 1 hour 45 minutes. Now, most recently, we completed the poll to proceed with propellant load and launch. Propellant loading is ongoing. We started it on time at T-minus 35 minutes. Now, Falcon 9 is a bipropellant vehicle, meaning it uses two propellants, a fuel and an oxidizer. For Falcon 9, our fuel is a refined form of kerosene known as RP1. Now, to burn the fuel, we need a source of oxygen, which we call the oxidizer. Most burning on Earth uses oxygen, which makes up about 21% of the air you breathe. However, in space, there is no atmosphere to provide oxygen or other oxygen-bearing molecules, so rockets need to carry their own. Falcon 9's oxidizer is super chill liquid oxygen called densified LOX. The liquid oxygen is chilled well below its boiling point to increase its density, and that allows us to load more into the first and second stage LOX tanks. Now, currently, fuel loading is complete on the second stage. We're continuing fuel loading on the first stage up until T-minus 6 Bir minutes. ekran görüntüsü aldım. Hemen bir Twitter'dan duyuru atalım. Son 10 dakika kaldığında. Now, in addition to its propellants, Falcon 9 also needs an ignition source to start burning the fuel and oxidizer. And for that, we use the chemical T-tub, which stands for triethyl aluminum and triethyl borane. We ignite the engines by first flowing some liquid oxygen and T-tub into the gas generator and the main combustion chambers. The T-tub burns in the presence of oxygen. So once we get that ignition, then we can introduce the RP1 kerosene fuel, and the Merlin engine goes to full power for liftoff. Now at liftoff, Falcon 9's two stages combine to hold over 1.1 million pounds propellant. And we'll burn through most of that over the 8.5 minutes it takes to land the first stage and get the second stage into its initial orbit. Hadi bakalım. Now once our Merlin engines begin to burn the RP1 Evet, kerosene Oğuz. fuel and Hoş the geldin liquid kankam. oxygen, you're going to see Fizik the Lab'den selamlar. rocket Günaydın. essentially throwing Günaydın. the combustion exhaust Günaydın out kankam. of the engine nozzles in one direction, resulting Ah in a keşke burada olabilsiniz de işte öyle bir saatte ki fırlatma. This is the great example of Newton's third law of motion. Talihsiz bir saat. Şimdi James Webb de öyle bir şey erteledi ama tabii James Webb için asla şey yapmayız. Yani hiçbir şey fark etmez. Good weather forecast, and the good news right now is weather officers giving us a 0% probability of violating launch weather requirements. The ground level winds are good, the upper altitude winds are good. We don't expect to have any weather holds for launch. The weather conditions also look good for booster landing on our drone ship and for fairing recovery in the Pacific Ocean. So with that, the launch vehicle, the spacecraft, the weather, and the range are all good to go for a 10:21 p.m. Pacific time liftoff from Space Launch Complex 4 East. Liftoff of Falcon 9 will kick off a roughly 11-month journey for the DART payload. The DART spacecraft will separate right around 56 minutes into flight, and from there it will spend the next James Webb'de dünya yansımı yapılır yani tabii ki de. Intercepting the binary asteroid system between late September and early October. Yani ama önce tabii şu bırakıcı sorun çözülsün sonra bakarız. Impact will occur when the distance between Earth and the asteroids is near its minimum, within 6.8 million miles or 11 million kilometers of Earth. This will enable scientists to observe and measure. Bence de ertelemesi talihsiz oldu ama umarım daha çok ertelenmez de öyle ertelenecek gibi duruyor. Ertelenirse bakalım. Therefore, it's a perfect testing ground to see if intentionally crashing a spacecraft into an asteroid is an effective way to change its course should an Earth-threatening asteroid be discovered in the future. Now, the DART demonstration has been carefully designed with 4 key objectives. The first objective is to demonstrate a kinetic impact with Dimorphos, the smaller the two asteroids. Şimdi Dart'ın 4 temel görevi.
Kinetik enerjiyle bir asteroidi yönlendirmek. Not enough to destroy the asteroid, eject it from its orbit around that larger asteroid, or noticeably change the pair's orbit about the sun. Now, the second objective is to change the binary orbital period of Dimorphos. Now, the orbital period is the time it takes the smaller asteroid to circle the larger asteroid you can see here in the graphic. Currently, Dimorphos is in that original orbit. Scientists estimate the collision will shorten the smaller asteroid's orbital period by several minutes, placing it into that new blue orbit. Now, the third objective is to use ground Zarar aldığını zannetmiyorum ama Amerika geri dönmez herhalde ya. Sanmıyorum. Umarım dönmez. Telescopic observations in the weeks after impact will confirm Ya favori ikilim ya. Jesse Anderson ve Johnny Spraker. Favori ikilim SpaceX yayınlarında. Umarım Starship test uçuşunda da görürüz. Çok büyük bir kadro göreceğiz gibi Starship uçuşunda. Takes advantage of the fact that changes in that smaller asteroid's orbit around its larger partner can be more easily measured than the changes in a single asteroid's orbit around the sun. To ensure the best possible data capture, the DART mission is taking along some pretty cool technologies to help capture this demonstration test. On board the spacecraft is the Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera for Optical Navigation, also known as DRACO. As not to be confused with the Draco thrusters on SpaceX's Dragon. Şimdi isim benzerliği var şeyler yani SpaceX'te de Draco iticileri var. Onu da karıştırmamak gerekli. Jesse Anderson. In addition to the onboard camera, the team is also flying a CubeSat from the Buradaki Draco bir gözlem enstrümanı. Which stands for Light Italian CubeSat for Imaging of Asteroids. This cube will be deployed from the DART spacecraft 10 days prior to impact. Falcon Heavy'de Starship'in yüksek irtifa uçuşlarında da aynen. Will use its onboard propulsion system to alter its trajectory, offsetting so that it flies past Dimorphos approximately 3 minutes after the DART impact to capture. Bakalım şu an kafa kafayalar. Kafa kafayalar. Şimdi SLS'in de Mart'a kayma ihtimali var. Starship ilk önce uçabilir belki. Şimdi bu sefer. Ama belli olmaz. Biraz da ileri kayarsa ya da SS Şubat'ta cidden fırlatılırsa. Bilmiyorum yani. Şu anlık Starship gibi. NASA is crashing a spacecraft into an asteroid. What you think science fiction, but this is real. Never. Cidden Kaliforniya'da yaşayanlar, daha doğrusu ya da ABD'nin batı kıyısında yaşayanlar için inanılmaz bir fırsat. İzleyicilerden de varsa eğer, umarım ki vardır. Dışarı çıkıp izlemeleri güzel olabilir eğer kıyıdaysalar. Bu çünkü gökyüzünde inanılmaz bir manzara olacak. Ve evet, kalkışa yaklaşık 6 dakika uzaklıktayız. The DART mission is NASA's first test of a planetary defense technique called kinetic impactor. DART is the double asteroid redirection test. It's just a spacecraft that is going to go and smack an asteroid. The moonlit Dimorphos, which orbits the asteroid Didymos. And see if we can change its trajectory just a little bit. In order to show that we can deflect incoming asteroids if we need to. DART will only be changing the period of the orbit of Dimorphos by a tiny amount. Yok pek kumsalı güneşlendiğini zannetmiyorum şu an gece. Doğu kıyısında öyledir ama batıda işte şu an batıda fırlatıldığı için batı görebilir. Behind me, you see the spacecraft. It's really cool to see it coming together in real life. It is fantastic to see it in real life. Ah, Bruce Willis oynasalarmış burada ya. Pieces that are gonna go into space. The solar arrays will actually roll out to 28 feet in length. Once the solar arrays are deployed, it's going to be 28 feet kaç metre, evet. Bakın hemen bakalım. Imperial, nefret ediyorum. 8.53 metre. 30 days out, we see 1 pixel on our field of view. You can see Didymos and Dimorphos as 1 point of light. Ya bu batı kıyısında çok rastlanan bir olay ya. Çünkü şehre çok yakın olduğu için çok rahat alacakaranlık etkisi görünebiliyor uçuşta. Alacakaranlık etkisi ne diye soracak olursanız, hani ya Instagram'da falan görmüşsündür görüntüleri. İşte bir şey fırlatılıyor. Orada bir de rengarenk bir renk cümbüş falan oluyor. Ona işte alacakaranlık etkisi diyoruz. Aynen, Orion panelleri kadar var. Orion panelleri kadar uzun.
It's currently T-minus 4 minutes and counting. Everything continues to be go for launch. Spacecraft is transferred to internal power. On your screen, you can see the large structure next to the Falcon 9. Evet. Strongback kulemiz Falcon 9'dan ayrılıyor. Bu da kalkışa yaklaştığımızın bir göstergesidir. Now, this is different from Falcon East Coast launches, where we moved the strongback only 2 degrees, and then we retract it the rest of the way at liftoff. At Slick 4, once we get it back into position here in about another 40 seconds or so, we won't have to move it farther away at liftoff. Also, while we were watching the video, we have completed the fuel load on the first stage on time as expected. Evet, birinci aşamanın yakıt dolumu tamamlandı. Coming up on T-minus 3 minutes, everything continues to be go. Stage 1 LOX load complete. And we just heard that call out, LOX load complete. That is the first stage LOX loading being completed. Second stage will complete around T-minus 2 minutes. And Falcon 9 and DART teams continue to track no issues for launch. Weather is still looking great, as John mentioned. The range is ready to support, and SpaceX team is monitoring the completion of that second stage. Coming up next, around T-minus 2 minutes, we should hear LOX loading completing for that stage. Now, as a reminder, we do have, if we do have a hold on today's launch for any reason, we do have a backup opportunity tomorrow. Evet, eğer bugün herhangi bir sorun olursa yarın içine bir fırlatma şeyimiz var. Ne derler? Penceremiz var. Kardeşim sen proje... Bilmiyorum, olabilir. Evet, tweet atarken de emoji kullanmaya dikkat etmemiz lazım. Stage 2 LOX load complete. There we go. Stage 2 LOX load is complete. This completes loading of the over 1.1 million pounds propellant on the Falcon 9. All systems remain go for launch. Now the SpaceX ground computer is now draining propellant out of the lines that go up the strongback to the second stage, and that creates the white cloud that you see around the strongback. Pressure from the ultra-cold liquid oxygen line is being vented, and that causes moisture in the California night air to condense. Next event will be the startup call-out at T-minus 1 minute. The first second stage computers on Falcon 9 will execute programs to prepare the rocket for flight, leading to ignition of the Merlin engines at T-minus 2 seconds and liftoff at T0. Falcon 9's in startup. Güzel. Startup'a geldik. Şimdi kontrolü aldık. Bundan sonra Falcon 9'un uçuş bilgisayarları alacak. Bundan sonraki olacak herhangi bir hata tespitinde bilgisayar Falcon 9'u kapatacak ve fırlatmada doğal olarak ertelenmiş olacak. And there's that final go for launch with all systems go for T0. Let's listen into the terminal count and watch Falcon 9 transport NASA's DART spacecraft into orbit. Son 20 saniye. On, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. TT, ateşleme, kalkış. On the way for humanity's first ever planetary defense test mission. Vehicles pitching downrange. Hayır. Kalkışımız gerçekleşti. Güzel. Güzel bir kalkışımız oldu ve Falcon 9 uzaya çıkmak üzere devam ediyor kalkmaya. Uçmaya devam ediyor diyelim. Power and telemetry nominal. We're throttled down. Avionics calls out good power on the vehicle. Vehicle supersonic.
Güzel. Aracımız süpersonik şu an. Artık aracımız ses hızını açtı. Ve evet. Max Q'ye geçtik. Max Q. Max Q bir aracın, yani herhangi bir roketin uçuş boyunca üzerine aldığı maksimum aerodinamik basınç. From here on, even though the velocity is rapidly increasing, the atmospheric density is decreasing, and so the loads are decreasing now on the Falcon 9. Everything continues to look good with the stage 1 trajectory. Invec chill has started. Lead valve is open on the second stage engine. That's beginning the final chill prior to second stage engine ignition. Güzel. Dünyanın, yani meteorun dünyaya çarpma ihtimali bulunmuyor. 2 minutes into flight, all continues to go well. In 30 seconds we'll Güzel. have 3 significant events. Birazdan coming ana up in motorlarımız quick kapanacak. succession. We'll get MECO, main engine cutoff, where we shut down the 9 Merlin engines. The stages will Açıklayacağız, separate, açıklayacağız. and we'll get Max Q'yu ignition of öğreteceğiz. the MVAC-D second stage engine to power Dart and the second stage into their parking orbit. We've throttled down to hold at 4 Gs, getting ready for MECO. MECO. Stage separation confirmed. Aşama ayırması gerçekleşti. Aşama ayırmamız gerçekleşti. Güzel. Invec ignition. Evet. Merlin vakum motoru da ateşlendi. Güzel. Çok güzel. Second stage engine ignition now at full power on the Merlin engine. Birazdan yük kaplamamız ayrılacak. Şimdi iniş için ızgara kanatçıklarımız açıldı. Ve yük kaplamaları açıldı. And we've got deployment of the payload fairing, and now the DART spacecraft exposed to the vacuum of outer space. Now we will be attempting to retrieve these new fairing halves with the help of our recovery vessel, NRC Quest. Stage 2 unknown. NRC Quest de bu sefer yük kaplamaları kurtarılacak. Everything Güzel. going well with Falcon 9 and DART. What you're looking at on your screen is a live view of that MVAC engine on our second stage, burning bright. We are currently in the first of 2 planned MVAC burns for spacecraft deployment today. Evet, şimdi burayı izlemek güzel olacak. Burayı izlemek güzel olacak. Bakalım bir daha düzeltme ateşlemesi yapmak gerekecek mi? Çünkü dediğimiz gibi SpaceX daha öncesinde bir kez derin uzaya bir araç gönderdi. Şu anda aslında ikinci aşama hızını görebilirsiniz, cidden enteresan bir hızdayız şu an. Yörünge hızının ötesindeyiz. Saatte 10.000 kilometreden fazlayız şu an. 10 kilometreden fazlayız. 10.000 demeyeyim. Again, what you're looking at on your screen is the MVAC engine on the second stage, getting some awesome live views. And everything is still looking nominal for stage 2. Ya şu bak şöyle aldığımızda şu çok huzur verici bir görüntü. Bence çok tatlı bir görüntü. Şu vakum motorlarının böyle bir kızarması. Yani sadece Falcon 9'da değil. Falcon 9'da kızardığını görüyoruz. Sonrasında Rutherford'da kızardığını görüyoruz. Başka hidrojen motorlarını pek görmüyoruz. Soğutması iyi oluyor çünkü. Gerekiyor çünkü soğutma gerekiyor. O yüzden görmüyoruz. Yok, derin uzaya gidecek. Şu an hızını görebilirsen eğer anlarsın hızından. Şu an hızı baya artıyor yani. Şu anlık saatte 13 kilometrede. Yani bir yörüngeye ulaşmak için hemen 7,5 kilometre ulaşmak gerekiyor. Yani cismin hızının 7,5 kilometre olması gerekiyor saniyede. Bunu bakalım acaba Raptor vakumlarla görecek miyiz?
Hatta 14'e bile çıktık. Güzel. We are just about 30 seconds away from that entry burn on first stage. 30 saniye sonra birinci aşamamızda atmosfere girecek ve atmosfere giriş sırasında birinci aşamanın ısıdan dolayı parçalanmaması için 3 belli motorun ateşlemesi gerekecek. Bu 3 belli motoruyla hızını yavaşlattıktan sonra birinci aşama iniş için belli bir yükseklikten sonra bir merli motorunu ateşleyerek Of Course I Still Love You drone gemisine iniş yapacak. O, evet. Bakalım. Güzel. Atmosfere giriş ateşlemesi başladı. And we heard the call out as well as visual confirmation that the entry burn has begun on the first stage. Again, this is about a 30-second burn. And just hız düşüşünü sol alttan görebilirsiniz. Birinci aşamanın hızı telemetrisi sol altta gözüküyor. Gördüğünüz üzere inanılmaz bir hız düşüşü oldu şu an. Yani yaklaşık saatte 7 kilometreden 4 kilometreye, hatta 4,5 kilometreye diyelim, bir düşüş sağlandı. Ve evet. Ateşleme tamam. Nerede? Kameram nerede? Hoş geldin. Güzel. Bakalım doğru. Uf, şu anda evet hızımızı da görüyorsunuz. Just a little over a minute will be Seco 1. Bir şey mil değil mi? Ha, yani kilometre. Evet, saniyede 24,5 kilometre. Saniyede 24,5 kilometre ile Falcon 9 devam ediyor. Günaydın, teşekkür ederiz. Bakalım şimdi. Ve evet, verdiğim vakum motoru kapatıldı. Şimdi birazdan iniş geliyor. Birinci aşamamız iniş yapacak. Güzel. Yörüngemiz güzel. Yüksek bir yörüngedeyiz şu an. Ve birazdan iniş ateşlemesi başladı. Güzel, güzel, çok güzel. Evet. Üf. Mis gibi. Oldu, tamam oldu. And we had some incredible views. Now we're just waiting for some confirmation of that first stage landing here in a second. As we have a live view of second stage currently with the engine cut off as it's coasting towards its targeted orbit. Evet, ikinci aşamamız bekleyecek. Ama ne kadar bekleyecek şimdi, o da önemli. Eğer fazla bekleyecekse ben bir masa başı kahvaltı yaparım. Tabii. Şimdi süremizi bakalım. Süremiz ne kadar? Evet, birinci aşamamız indi. You have just witnessed Falcon 9's 26th flight for this year. Evet. 26. görevimizde şu anlık güzel gidiyor. Tam şimdi başarılı diyemeyiz çünkü daha yükümüz bırakılmadı. The second stage is now embarking on its first coast phase. Coasting in this orbit will last about 20 minutes and we will light that MVAC engine for a second time. 20 dakika tamam, fazla bir zamanımız yok. 28 minutes and 38 seconds. So we'll see you back here at T plus 28 minutes. Evet, yaklaşık 20 dakika sonra ikinci aşama Dart'ı yeni uzaya yollamak için ateşlemesini yapacak. Ondan sonrasında Dart bırakıldıktan sonra kendi başına hedeflerine ilerleyecek. Hedefine. Evet, iniş doğrulandı, evet. İniş doğrulandı. İniş başarılı. Yaklaşık 20 dakikamız var, o zaman ufak bir mola verelim. Şöyle bir
şey yazalım. Ne yazsak ki? Düşününce şimdi ne yazabiliriz diye düşünüyorsun. Bu arada ben aynen o sırada hemen ufak reklamlarımızı yapayım. Arkadaşlar sadece YouTube'da değiliz. Aynı zamanda Instagram, Twitter, Reddit ve Discord'da da varız. Kanalımızın açıklama kısmında, video yayınımızın açıklama kısmından, sonrasında Discord'un özür dilerim. Yayınımızın chatinden bu linklere ulaşabilirsiniz. Bizi bu tür sosyal medya platformlarından takip edebilirsiniz. Sonrasında eğer bize destek olmak isterseniz, bizim daha çok insana ulaşmamızı sağlamak isterseniz kanala abone olup sonrasında yayınlarımızı ve videolarımızı beğenip paylaşarak bunu sağlayabilirsiniz. Ve sonrasında bu işi daha iyi bir şekilde ilerletmek için, daha iyi ekipmanlara ulaşmamız için bize maddi olarak desteklemek isterseniz yayınlar sırasında YouTube'un Super Chat özelliğini kullanarak ya da katıl butonuna basarak bize buradan destek olabilirsiniz. Hayır, SpaceX tweet atma değil, confirm edeceğiz sanırsın. Aman, çok fazla bildirim geldi. Nerede kalmış? Dediğimiz gibi evet. Her yerdeyiz. Aynen, her yerdeyiz. Tamam, o zaman ufak bir çekileyim ben. Birazdan gelirim.
Expected acquisition of signal at Punta Arenas in 1 minute. Acquisition of signal, Punta Arenas. Evac engine showing progress. Evet. Yaklaşık 20 dakika sonra yeniden birlikteyiz. Şimdi kalan 2 hedefimiz kaldı. İkinci ateşlemeyle ikinci motor kapatması. Bunlardan sonra artık zaten başka bir şey kalmıyor. Ve sanırsam da yükü de bırakıyoruz bu şekilde. Ama SpaceX'in sitesinden kontrol edelim. Ya hemen sonrasında değil. İşte T+55'te bırakılacak yük. Welcome back to the webcast of the Hop, Falcon 9 evet, mission Falcon carrying 9'u the gördük. Dart spacecraft for NASA. And coming back with some great news, as you can see on your screen, that we didn't get a live view of touchdown. We do confirm a successful stage 1 landing today. That is the third for this booster, the 25th landing for SpaceX this year, and SpaceX's 88th overall successful recovery of a first stage. Bugünkü yapılan bu yılki yapılan tüm inişler başarılı. Sadece bir tanesi hariç. O da talihsiz bir olaydı. Isı korumasıyla ilgiliydi. Ve ateşleme geldi. Kısa bir ateşleme olacaktır. Evet, şu anda hızımız saniyede 30 kilometre. And during that time, we will add about 3.5 kilometers per second to our velocity. 31 oldu. Now you can see the gauge on the screen showing 32, stage 2 quickly 33. gaining speed. We'll add about 3.5 kilometers per second, or about 12,500 kilometers per hour to our velocity. 35 oldu o. Again, this burn, 36'ya geldik. second burn for this mission. And cutoff should be coming up here shortly.
38 ve 40'a gelmeden sanırsam Invac shutdown. evet aynen 40 olmadan kapandı. Bakalım şimdi yörünge doğrulamasını almamız lazım. We heard that call out that MVAC has shut down. Now just waiting for confirmation of good orbit. Nominal escape burn. And there is that confirmation of a nominal escape burn. Güzel. Called out nominal escape burn. What that means, the Falcon 9 second stage with Dart still attached has escaped Earth's velocity. Güzel. Artık dünyanın kaçışının dünyanın çekim alanından kaçışı başardık. Where in 10 months the Dart spacecraft and those two asteroids should arrive at the same time. Now the Dart spacecraft is still attached to Falcon 9 second stage. So we've got one more major activity remaining in the launch mission, and that is spacecraft deployment. It's timed to occur at about T plus 55 minutes and 42 seconds. So we're going to take another short break, and we'll see you back here at T plus 55 minutes for the Dart spacecraft deployment. Aynen bir garip duruyor şimdi. Hadi ben bir daha bakayım hatta. Harbi aynen. Güneşten acayip garip duruyor. O zaman sizi bu enfes görüntülerle baş başa bırakıyorum. T artı 55 ya da 54-53 civarında görüşmek üzere diyelim.
Expected loss of signal, Punta Arenas. Our next collection will be in 5 minutes. Acquisition of signal, HBK.
Acquisition of signal, Diego Garcia. We sat there in 25th century AD. We sat there and looked at a rocket from Mars, and it just boggled the mind. And the technology caught up, didn't it? Acquisition of signal, HBK 26 meter.
Acquisition of signal, Melindy. Acquisition of signal, Gabon. Welcome back to our launch coverage of the Dart mission for NASA. Evet. Just joining us, we had on-time launch at 10:21 p.m. Pacific time. Dart'ın bırakılmasına yaklaştık. Yaklaşık 30 saniye sonra Dart bırakılacak. Ve 10 aylık yolculuğuna başlayacak. Two second stage engine burns that have put Dart on an escape trajectory from Earth. There's one more major milestone coming up to complete today's mission, and that is deployment of the Dart spacecraft from the Falcon 9 second stage, due to happen in about 10 seconds from now. The view you see from the second stage camera is the Dart spacecraft. We're going to listen to hear the call out and watch for Dart separation. Dart separation confirmed. Evet, Dart bırakıldı. Çok güzel. And to those watching, you're witnessing a successful deployment of the Dart spacecraft. The impact of the Dart spacecraft bu da görevimizi başarılı yapar. Asteroid Dimorphos is scheduled to happen sometime between the end of September
and early October in 2022, when the double asteroid are closest to the Earth. Now, during impact, the spacecraft will be traveling roughly 15,000 miles per hour or 4 miles per second. This is going to be an exciting collision to witness, and we wish everyone at NASA the best of luck with the rest of the mission. Those are some incredible views there. Pardon. Ayarlar bozulmuş. Aman ayarlar bozulmuş. And with successful payload deploy, that brings our webcast to a close. For continuing coverage of the NASA mission, head on over to nasa.gov/live or check them out on their social channels. Thank you to NASA for entrusting us with the DART mission, as well as the range for their support. And of course, thank you to all of our viewers. We hope that you enjoyed the webcast this evening, and we'll see you again soon. Güzel. Çok güzel. Görevimiz başarılı. Bakalım Dart'ın, daha doğrusu fırlatma başarılı. Bakalım görevimizin kendisi başarılı olacak mı? Göreceğiz. Artık bundan sonra yayınımıza son verebiliriz sonuçta. Görevimiz tamamlandı. Bundan daha sonrası 2022'nin Eylül ayının sonu ya da Ekim ayının başında gerçekleşecek. Umarım keyif almışsınızdır. Güzel bir sabah yayını olduğunu düşünüyorum. Eğer keyif aldıysanız ve bunun gibi daha çok içeriğin gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz ve bizim daha çok insana ulaşmamız için yayınlarımız ve videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Uzay Çağında Yolculuk'ta bugünlük bu kadar da. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.